Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle XRP'nin haftalık grafiğinde 80-20 stratejimin geçmişten bugüne nasıl nokta atışıyla çalıştığını adım adım göstereceğim. Bu strateji piyasalarda başarıya ulaşmanın anahtarlarından biri ve size şunu garanti ediyorum. Bu yöntemi başka hiçbir yerde bulamayacaksınız. Bu video sadece bir eğitim değil, benim yıllarca süren araştırmalarımın ve deneyimlerimin bir özeti. Eğer bu stratejiyle nasıl kazanan bir yatırımcı olabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız dikkatlice izleyin. Çünkü bu teknik sıradan bir strateji değil, oyunun kurallarını değiştiren bir yöntem. Hazırsanız hadi başlayalım ve neden bu yöntemin yatırım dünyasında fark yarattığını birlikte keşfedelim. Evet arkadaşlar, giriş metnini beğendiyseniz çok mutlu olurum. Bu metni yapay zeka seslendirdim. Çünkü ben bir vlogger değilim. Bu yüzden bazı hatalarım olabilir. Ama şunu söyleyeyim. Bugün size göstereceğim 80-20 balina tespit stratejisi yatırım dünyasında fark yaratabilir. Eğer dikkatlice izlerseniz bu yöntemin gücünü göreceksiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Videoya başlayalım. Grafik analizimiz için en eski grafiğimizi bulmamız lazım. Mesela XRP'nin bugün analizini yapacağız. Bugünden güncel analize kadar, yani eskiden bugüne analiz yapacağız. Bundan sonraki fiyat ne olacak, ne olabilir, bunlara bakacağız. Bu gördüğünüz grafik aylık grafik. Biz haftalık grafiğe geçelim. Haftalık grafikte alsat yapsaydınız ne kadar para kazanırdınız, kaç x para kazanırdınız onu görürsünüz. Balinalarla beraber alırdınız, balinalarla beraber satardınız. İlk önce XRP'deki ilk Fibonacci'mizi görelim. Eski tarihten başlayalım. Şöyle bayağı eskiden tespit ettiğim grafik Fibonacci seviyelerimi göstereyim size. Birinci Fibonacci'm burada benim. Gördüğünüz gibi balinalar genelde 0.5 bölgesinden, Fibonacci'miz 0.618 yani altın oran. Ondan sonra derin toplama bölgeleri 0.786, 0.86 bölgelerinden genelde balinalar topluyorlar, mal topluyorlar. Mesela şöyle bakayım, size göstereyim. Fibonacci'yi hemen kurduktan sonra arkasından direkt balinalar nasıl bu bölgeden topladıklarını görüyorsunuz. Bu birinci Fibonacci. Şöyle de olur. Fibonacci'nin içinde küçük Fibonacci'ler de olur. Yani daha görürsünüz, şimdi ben göstereyim. İkinci Fibonacci'mi açayım ben size. Şöyle açayım. Gördüğünüz gibi Fibonacci'nin içinde daha büyük Fibonacci'nin içinde küçük Fibonacci'ler de olur. Yani balinaların daha net görebilirsiniz. Bir büyük Fibonacci'yi kapatayım. Sizi gözünüzü şey yapmasın. Şöyle bakayım. Ben bu Fibonacci'yi kurunca şöyle görüyorsunuz. Sizde şöyle göstereyim. Fibonacci kurulunca hani uyguladığından sonra yani bu bölgelerden balinaları nasıl topladığını görüyorsunuz. Buy zone mesela nokta atış. Bu Fibonacci kurduktan sonra hani 0.5'ten başlıyor. Balinalar bu bölgelerde 1, 2, 3, 4, 5 hafta topluyorlar. Ondan sonra bir profit zone'a geliyoruz. Ondan sonra yine toplamaya başlıyorlar. Buy zone'a 0.786 derin toplama bölgesine geliyorlar. Oradan alış yapıyorlar. Sonra yine profit zone'a geliyoruz. Aynı büyük Fibonacci içinde küçük Fibonacci'leri tespit edebiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Şimdi 3. Fibonacci'me geçeyim. 3. Fibonacci'mde aynı bir şekilde Fibonacci'yi uyguladıktan sonra derin toplama bölgeleri nasıl geldiğini görüyorsunuz. Şu büyük Fibonacci'mi kapatayım. Şöyle şunu açayım. Şöyle aynen. 786 bölgesi, 0.86 bölgesi, 1 bölgesi nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz. Nokta atış, profit zone, kill zone, profit zone, kill zone'larda kill zone nasıl geçilmesi zor olan bölgeleri görebiliyorsunuz yani. Daha büyük eski Fibonacci'mize baktığımız zaman aynı bir şekilde aynen şöyle açayım, şunu kapatayım, daha küçük Fibonacci'mi kapatayım. Bir Fibonacci'nin nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz. Bu bölgelerde balinaların nasıl topladığını, küçük Fibonacci'lerden yardım alıp
siz de onlarla beraber girebilirdiniz. Onlarla beraber çıkabilirdiniz piyasadan. Hani aslında böyle bakarsanız hani balinaların sizinle nasıl oynadığını görebilirsiniz haftalık grafikte. Bu strateji hatta ki hani bir haftalık grafikte değil, aylık grafik, haftalık grafik, günlük, 4 saatlik, 3 saatlik yani 1 dakikalık saniyelik grafiklerde nokta atışı çalışır. Ben size bunu ileride göstereceğim. Şimdi Ripple'ın bütün Fibonacci'lerini nasıl çalıştığını göstereceğim size. Birinci Fibonacci bu. Birinci Fibonacci'miz bizim profit zone'a geldi. Bunu artık kapatıyoruz. Çünkü biz artık burada satışımızı yapmışız. Hadi geçelim. Güncel Fibonacci'ye geçmemiz lazım. Şimdi güncel Fibonacci'yi bulmamız lazım. Şimdi dördüncü Fibonacci'ye geçiyorum. Dördüncü Fibonacci de küçük Fibonacci'nin içindeymiş. Onu da gösterebilirim size. Şöyle bakayım. Şöyle göstereyim. Aynı bir şekilde yani buy zone nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz. Kill zone'u nasıl delip geçtiğini, profit zone nasıl gelip geçtiğini, profit zone nasıl delip geçtiğini görebiliyorsunuz. Yani bu daha önceki büyük Fibonacci'nin içinde nasıl çalıştı, yani büyük Fibonacci içinde küçük Fibonacci'lerle de balinaların tam olarak hangi noktalardan nasıl topladıklarını görebiliyorsunuz. 5. Fibonacci'mizi geçelim. Şöyle büyük Fibonacci'yi kapatayım, onu da görürsünüz. Şöyle göstereyim. Benim kullandığım yöntem özeldir. Yani onu eğitimlerde anlatırım. Bu Fibonacci'yi kurduktan sonra bir Fibonacci buy zone'da nasıl nokta atışı çalıştığını görebiliyorsunuz. 0.27 bölgesinin nasıl geçilmesi zor olduğunu görebiliyorsunuz. 1, 2, 3 hafta yani 1, 2, 3 hafta 4 hafta hatta 1, 2, 3, 4, 5. 5. haftada nasıl delip geçtiğini görebiliyorsunuz yani. Burada bir sağlam bir direnç yaratıyorlar onlar. Sonradan 6. Fibonacci'mize geçelim. Şöyle görüyorsunuz. 6. Fibonacci'mize nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz. Şöyle kapatayım. 6. Fibonacci kurduktan sonra yani buy zone nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz. Öyle 7. buy Fibonacci'mizi açalım. Daha büyük Fibonacci olabilir o. Şöyle. Burada sell Fibonacci'ler var. Gelin ben size sell Fibonacci'den başlayayım. Şimdi sell Fibonacci'den başlayayım. Evet. Burada sell Fibonacci'miz var. Daha büyük Fibonacci'miz. Çünkü bu Fibonacci'ni kurma yöntemini sadece eğitimlerde gösteriyorum. Kusura bakmayın. Ama bu strateji nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir Fibonacci'de mesela profit zone'a yoksa kill zone'a geçilmesi zor olan bölge. Sell Fibonacci'nin nasıl geçilmesi zor olduğunu görebiliyorsunuz. Genelde. Şimdi bu büyük Fibonacci'nin içinde küçük sell bir Fibonacci'ni bulabilirdiniz. Yani mesela bu Fibonacci'yi grafiği uyguladıktan sonra mesela en yüksek tepeyi bulduktan sonra mesela ben ne zaman kurmuşum? 2018'den şöyle bir şey söyleyeyim. 2018'in pazartesi 5 Şubat'ta bu Fibonacci'yi böyle uygulamışım. Ondan sonra kill zone'dan nasıl geçemediğini görebiliyorsunuz. Yani kill zone gerçekten geçilmesi bir zor bir bölge. Bu sell Fibonacci. Daha önceki gördükleriniz buy Fibonacci'ydi. Şimdi bu küçük Fibonacci'nin için, büyük Fibonacci'nin de küçük sell Fibonacci'yi göstereceğim. Bu birinci sell Fibonacci. Şöyle büyüğünü kapatayım. Eğer mesela fiyat buraya geldiğinde mesela şöyle göstereyim, açayım. Pardon. Şöyle yapayım. Evet, kilitleyeyim onu. Oynamasın. Bu Fibonacci'yi kurduktan sonra bu bölgelerden siz sell işlemine girdiğinizde şu bölgelerden sell zone'dan mesela 0.5'ten 0.618 bölgeler sell bölgelere sell Fibonacci'sine buralardan girseydiniz mesela profit zone'a kadar birinci profit zone, ikinci profit zone'a kadar işlemden çıkmazdınız. İsterseniz şuradan da ek yapabilirdiniz. Ondan sonra profit zone'a kadar takip ederdiniz. Bu Fibonacci'de bayağı bir kar alırdınız.
ikinci Fibonacci, üçüncü Fibonacci'mi göstereyim. Fibonacci'nin içinde küçük Fibonacci. Şurada da şöyle var. Bu Fibonacci'yi de kururdunuz. Şöyle uygulardınız. Aynı 0.5 bölgesinden ta 0.618 bölgesine 0.786 sell zonlardan siz buradan sell işlemi açabilirdiniz. Tabii sell işlemini açmayı tavsiye etmem. Çünkü sell işlemi açma gerçekten çok riskli. Sonraki Fibonacci'me gelin. Sonraki Fibonacci'm. Evet. Daha önceki Fibonacci'mi göstereyim şöyle. Nereden çizdiğim? Buradan çizmişim. Bu Fibonacci içinde küçük Fibonacci içindeki büyük Fibonacci içinde küçük Fibonacci'leri de çizebiliyorsunuz. Uygulayabiliyorsunuz. Ben bunu kapatayım. Burada da aynı şekilde bu Fibonacci'yi kurduktan sonra şu bölgelerden siz sell işleme girebilirdiniz. Onu nasıl sell işleme girildiğinde eğitimlerinde gösteriyorum. Onun da bir yöntemleri var. Daha risksiz olması adına. Kill zone'a nasıl geçilmesi zor olduğunu şuradan görebiliyorsunuz. Gerçekten kill zone geçilmesi zor bir bölgedir. Risk bölgesidir. Bu geçildikten sonra profit zone'a geldiğini görüyorsunuz. Diğer profit zone'umuz burada. Yani şimdi buraya gelmesi gerçekten piyasa bayağı bir düşmesi lazım. Eksilere düşebileceğini kimse düşünmez ama yine de diğer profit zonumuza gelmiş. Hani 0.12 centler civarına gelmiş. Bu Fibonacci'miz de çalışmış. Şimdi 5. Fibonacci'mi açayım. O Fibonacci'm buralardaymış. Şöyle açayım. Evet, bu daha büyüğüne geldik. Benim diğer Buy Fibonacci'mi göstereyim. Buralarda Buy Fibonacci'm var mıydı yok mu? Şöyle 7. Fibonacci'ye gelmiştik. Evet. Sell Fibonacci'mi kapatıyorum. Şöyle. Sell Fibonacci içinde Buy Fibonacci'leri de kullanabiliyorsunuz. Yani şöyle açayım. Nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz. 0.5 bölgesine girseydiniz şunu alabilirdiniz. Şöyle. Kill zone'a nasıl geçilmesine, yani profit zone'a geldi. Kill zone'a yine tekrar geldi. Kill zone'a geçmesi zor olduğunu, ondan sonra delip geçtiğini, yine tekrar kill zone'a geldiğini görebiliyorsunuz. Tamam, 8. Fibonacci var mı burada? Varmış. Bir tane de 8. Fibonacci varmış. Aynı bir şekilde buradan da destek alabilirsiniz. Aynı mı acaba? Pardon, özür dilerim. Şöyle bakayım. Yok. Aynı değilmiş. Bu Fibonacci içinde bir tane de Fibonacci'miz varmış. 8. Fibonacci. 9. Fibonacci'miz artık şuradaymış. Evet, şöyle bakalım. Evet, şöyle girebilirdiniz. Yine de şu Fibonacci'yi kurduktan sonra 0.5 bölgelerinden, 0.618 bölgelerinden rahat işleme girebilirdiniz. Balinaları buralarda topluyor. Daha önce söylediğim gibi. Kill zone'u delip geçmiş. Profit zone birincisini, ikincisine hemen gelmiş. Yani bu Fibonacci nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz. Evet, şöyle. Burası artık aylık grafik. Şimdi sell Fibonacci'nin 5.sine gelmiştik, değil mi? Doğru mudur? Evet. Daha büyük Fibonacci. Şöyle geçelim. 6. Fibonacci'mize gelelim. Evet. Şöyle bakalım. Bu Fibonacci'yi grafiği uyguladıktan sonra mesela 19 Nisan 2021'de uyguladım. Birinci haftada girebilirdim. İkinci haftada, üçüncü haftada balinalar gibi borularda sell işlemine parça parça girebilirdim. Şurada derin toplama bölgesi 0.786, yani derin işleme girme bölgesi sell'de. Buralardan sell'e girseydiniz kill zone'a kadar en azından tutabilirdiniz işleminizi. Bayağı bir kar alabilirsiniz. Ama tabii yani bir uzun sürüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 hafta bekleyebilirdiniz ama karınız da ona göre güzel olurdu. Tekrar yine 0.5 bölgesine yine sell'e girebilirdiniz. Yine 0.27 bölgesinde kar alabilirdiniz. Tabi profit zonumuza kadar gelmemiş. Burada sonra da fiyat dönmüş. Şimdi güncel fiyatlara geleceğiz. Şöyle şunu kapatıyorum. Fibonacci için değil, bir tane de Fibonacci olduğunu söyleyebilirdik yani. Şöyle
Diğer Fibonacci'yi de çizebilirsiniz. Buradan Fibonacci çizdiyseniz aynı bölgelerden yine satışa girebilirdiniz. 7. Fibonacci'mi açayım. Evet. Şurada bir de küçük Fibonacci'miz varmış. Aynen 786 bölgesinde buy zone, yani sell zone'dan girebilirdiniz. Aynı şekilde yani profit zone'dan profit alabilirdiniz. Bunu da kapatıyorum. 8. aynı bir şekilde aynı. Şuradan çizdikten sonra bu bölgelerden girebilirdiniz. Tabi ben nasıl giriyorum? Şöyle göstereyim şöyle. Şöyle çiziyorum. Pardon şunu kapatayım. Evet. Şöyle bir trend çizgisi çiziyorum. Ondan sonra kırıldıktan sonra kırılım gerçekleştikten sonra ondan sonra sell işleme girebiliyorum ben mesela 0.27 bölgesine tutabiliyorsunuz yani. Ondan sonra 9. sell Fibonacci açayım. Evet, burada da bir tane küçük Fibonacci'miz varmış. Şu 8'i kapatayım. Evet. Bu Fibonacci'de nokta atışı çalışıyor. Balinalar nasıl çalıştığını, nasıl işleme girdiklerini görebiliyorsunuz. Milleti psikolojisiyle oynuyorlar bildiğiniz gibi. Milleti bayağı psikolojisiyle oynuyorlar. Yani şurada dönüyormuş gibi gösterip ondan sonra aşağıya vuruyorlar fiyatları. Şimdi buy Fibonacci'leri de gösteririm ben size ileride. Şöyle 9. Fibonacci'ye geçtik. 10. Fibonacci'ye geçelim. Şöyle 9'u kapatayım. 10. Fibonacci'miz neredeymiş? Şimdi göstereyim. Şöyle evet. Bu burada artık yani burada sell Fibonacci'lerim yok. Şurada göstereyim ben size. Evet. Fibonacci buraya gelmiş. Nasıl insanların psikolojisiyle oynuyorlar. Sell zone, kill zone nasıl geçememişler. Ondan sonra bir Fibonacci'yi bozmuşlar yani. Orada Fibonacci bozulmuş artık. Ama nasıl olmuş? 0.5 bölgesinden satışa girmişler. Ondan sonra bu bölgelerde mesela alışa gelmişler. Yine 0.5, 0.6, 18 bölgelerde yine satışa girmişler. Millete psikolojisiyle bayağı oynamışlar. Kill zone'a geldiğinde nokta atışı kill zone'a geliyor. Bu geçilmesi zor bir bölge, riskli bir bölge. Ondan sonra burada hepsini delip geçmişler. Şöyle kapatıyorum ben bunu. Şimdi Fibonacci'yi nasıl çalıştığını gördünüz. Şimdi buy Fibonacci'lerim var mıydı daha benim? Şöyle göstereyim. Burada da buy Fibonacci'lerim varmış. Şu nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz. Buy zone nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz. Mesela burada mesela sell Fibonacci'lerimiz de vardı. Bir de buy Fibonacci'lerimiz de vardı yani. Her türlü işleme bu Fibonacci ile her türlü işleme girebiliyorum ben. Şöyle gireyim. Evet. Nasıl gireyim? Profit zone'a nasıl gelmiş? Birincisine, ikincisine nasıl gelmiş? Evet, görebiliyorsunuz. Şimdi daha çok Fibonacci'ler var burada. Ben size daha net göstermek için, sizi kafanızda çok pek karıştırmamak için çok sizi şey yapmadım, yormadım. Şimdi ben size Ripple'ın geleceği nasıl olabilir onu göstermek istiyorum. Önce aylık grafiğine girelim. Aylık grafiğine girdik. Şimdi burada aylık grafiğinde şöyle benim aylık grafiğim var. Buy Fibonacci'mi açayım ilk önce. Evet. Bu Fibonacci ne zaman kurulmuş, uygulanmış? Şöyle söyleyeyim. 17 Aralık'ın birinde bu Fibonacci kurmuşuz. Ondan sonra fiyat buy zone'a gelene kadar, yani bu bölgelere gelene kadar balinalar yavaş yavaş oradan satmışlar. Ondan sonra millet de nasıl psikolojisiyle oynadıklarını görebiliyorsunuz yani. Ondan sonra bir yukarı göstermişler. Ondan sonra yine toplamaya geçmişler yani. Bu buy zone geçilmesi zor bölge. Tabii buy Fibonacci'de fiyatı aşağıya kırması zor. Bir de balinaların derin toplama bölgeleri buralar. Fibonacci'me göre benim. Neden Fibonacci yani neden böyle kurmuyorum? Şimdi bunu ben eğitimlerde anlatıyorum. Şöyle kapatayım. Böyle kurduğum zaman benim
Tabii buralarda derin toplama bölgelerini görebilirsiniz ama net göremezsiniz yani. Onların hedeflerin neresi olduğunu da göremezsiniz. Ben bunu yıllar içinde ben kendim geliştirdim bu Fibonacci'yi. Şuna kilidi koyayım. Daha net otursun. Evet. Evet, aylık grafikte biz kill zone'a gelmişiz. Şimdi güncel fiyat. Şimdi güncel XRP'nin güncel fiyatlarında geçmişten bugünümüze kadar bir analiz ediyoruz. Daha önceden haftalık grafikte girseydiniz ne kadar çok güzel kazançlar kazandığınızı, kazanç sağladığınızı, ne kadar kazanç sağlayabilirdiniz onu gördünüz. Kusura bakmayın, bu aralar ben aslında bir yabancıyım. O yüzden Türkçem biraz zayıf olabilir. O yüzden hatalar yapabilirim. Ama burada önemli olan hatasız konuşmak değil, sizlere gerçekten faydalı bir bilgi vermek. Faydalı bir bilgi sunmak aslında. Çünkü ben YouTube'da gördüğüm bir sürü stratejiler var. Olsun Rusça kanallar olsun, İngilizce kanallar olsun, ne bileyim bir sürü dilde stratejiler öğrenmeye çalıştım ama böyle bir strateji bulamadım yani. Gerçekten %80 karla kapatabileceğiniz balinalar nereden topladığını bulamazsınız yani böyle bir strateji. İlk defa bunu sosyal medyaya ben çıkartıyorum diye düşünüyorum. Yani başka bir yerde ben bu stratejiyi bulamadım yani. Daha doğrusu yani siz biliyorsanız bana mailden ulaşın, bana yazın, paylaşırım ben size. Siz de benimle paylaşırsınız. Güzel bir stratejileriniz varsa beraber bir şeyler geliştiririz belki. Şimdi XRP'nin güncel grafiğine gelelim. Aylık grafiğe bakıyoruz. Bu aylık grafiği ne zaman kurulmuş? 18 Ocak 1'inde 17 Aralık 2017'de Aralık'ın 1'inde bu Fibonacci kurulmuş. Ondan sonra fiyatta buraya gelene kadar kaç aylar, yıllar geçmiş. Yani şöyle desem 2020'ye kadar 18'e 2 sene balinalar millette gerçekten çıldırtmış yani bildiğiniz ondan sonra fiyatı bir yukarı göstermişler. Ondan sonra yine toplamaya geçmişler. Şimdi de bu buy Fibonacci'ydi. Şimdi de sell Fibonacci'mi üstüne kurayım. Şöyle yapayım. Evet. Sell Fibonacci'mi de üzerine koydum. Bu buy Fibonacci'mi kapatıyorum. Şöyle yapalım. İlk önce şöyle derin toplama bölgelerini sizle tespit edelim. Şöyle bir şeyle koyalım. Fren çizgisi koyalım. Şöyle. Pardon. Şunu kapatayım. Şunu kapatayım. Evet. Şu bölgeye renginde ne bileyim yeşil yapalım. Biraz kalınlaştıralım. Ondan sonra diğerini de yapalım. Evet. Ondan sonra kill zone'da aynı şekilde işaretleyeyim. Siz görebilin diye. Bu bölgeler ne kadar geçilmesi zor olan bölgeler olduğunu görebiliyorsunuz. Evet. Şimdi buy Fibonacci'mi kapatıyorum. Yani bu bölgeler derin toplanan bölgeler. Burada satış bölgeler, yoksa geçilmesi zor bölgesi. Yani buy Fibonacci'de burayı geçerse Ripple'ın hedef fiyatı kaç olabilir? 6 dolar. Hedefi 6 dolar. Bu aylık grafikte. Şimdi fiyat nasıl olabilir? Buraya gelir. Buraya geldi. Buradan bir tepki aldı. Şuradan nasıl yapabilir? Şöyle söyleyeyim. Buradan tepki aldı ya. Şu 0 nokta bölgesine gelebilir. Burada bir oyalanabilir şöyle. Ondan sonra birinci profit zonumuza gelebilir. Ondan sonra yine oyalanabilir. Ondan sonra şöyle gidebilir. Bu aylık grafikte. Bu yani şeye bakmayın siz mesela 2026, 2025 ona bakmayın. Ben öylesine çiziyorum. Fiyat nasıl bir hareketler yapabilir? Onu demek istiyorum yani. Sadece yani şöyle bunu düzelteyim. Kusura bakmayın biraz evet hatalı konuşuyor olabilirim. Evet. Ripple'ın aylık grafikte buy Fibonacci'de bunun hedefi 6 dolar. Eksi 1,618 bölgesi Fibonacci'me göre. Şimdi de sell Fibonacci'mi açıyorum. Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Bu bölgeleri biz işaretledik. Şimdi sell Fibonacci'ye geliyorum. Buy'ı kapatıyorum. Sell Fibonacci'mi açıyorum. Evet arkadaşlar. Bunu da kapatayım.
Evet, sell Fibonacci'mde şöyle bakayım. Şöyle göstereyim size. Evet, sell Fibonacci'mde de bu sell Fibonacci'de 0.86 0.786 balinaların burada yavaş yavaş satış işlemi aldıkları bir bölgedir. Buraya market yapıcı buraya geçmeye başarırsa eğer buy Fibonacci'ye göre burası kill zone'udur. Sell Fibonacci'de burası sell zone. Eğer buraya geçerse sell Fibonacci'miz bu bir seviyesini geçerse bu Fibonacci'miz bozulur. Otomatikten iptal olur. Ondan sonra biz buy Fibonacci'ye göre şu hedefleri hedefleyeceğiz. 6 dolara kadar Ripple fiyatı gidebilir. Daha da yükseklere gidebilir. Benim Fibonacci'me göre bizim hedefimiz şimdilik 6 dolar. Bu ne zaman gelir? 2025'te gelir, 2026'da gelir. Şimdi aşağı iner belki bir düzeltme yapabilir. Çünkü bu bölge gerçekten 2 tane Fibonacci'me göre gerçekten geçilmesi zor bir bölgedir. Şimdi bunu şunları kapatayım siz görürsünüz. Tabii buralar mesela geçilmesi zor olan bölgeler sıfırdan başlıyor da şeye kadar 0.20 eksi 0.27 bölgesi kill zone. Tabi buraya gelmesi biraz bu bütün kripto piyasası çökmesi lazım. O yüzden buraya gelmez. Tabii ki gelmesin de. Çünkü yoksa bütün kriptocular gerçekten iflas ederler. Çoğu insan intihar eder. O yüzden bu bölge bu seviyelere gelmesini istemiyoruz. Yani sizi korkutmak istemiyorum. Bu aylık grafik olduğu için buralara gelmesi şeydir yani gelmez yani. Şimdi bunu kapatayım, sileyim. Şunu da sileyim ben. Şunu da siliyorum. Bunu da siliyorum. Buy Fibonacci'nin derin toplama bölgesiydi. Şimdi bunu da siliyorum. Size örnek olarak göstermiştim. Şimdi ben burada Buy Fibonacci'mi açıyorum arkadaşlar. Evet. Nasıl oturduğunu görebiliyor musunuz? Yani tam kill zone ile sell zone birleştiği bir bölge. Yani bu Fibonacci'ye göre geçilmesi zor olan bölgelerdir. Burada genelde büyük market yapıcıları yani balinaları burada sell işlemi aldığı bölgeler. Bazı diğer market yapıcılar da profitini yani karını %50'sini kapattıkları yoksa parça sattıkları yer. Yani milletin psikolojisiyle oynuyorlar aslında. Burada mesela çoğu insan yükseliyor diye giriyorlar. Daha çok yükseğe gidecek diye. Tabii yani geçebilir mi? Gidebilir yani. Gerçekten yani şimdi Bitcoin 150 bin, 200 bine gelirse tabii Ripple 10 dolar, 15 dolar, 100 dolar da olabilir yani. Onu kimse bilemez. Ama biz daha risklerimize çok dikkat etmemiz lazım. Yani bizim Ripple'ları elimize vermesinler. Ondan sonra biz Ripple'da otururuz. Fiyatta bayağı bir düşer otururuz ondan sonra eksiklerde. O yüzden bu bölgeye çok dikkat etmemiz lazım. Gerçekten bu geçilmesi zor olan bir bölgedir. Sizden bir ricam hani böyle bir tür fiyat manipülasyonlarına dikkat edin. Ben ne yapıyorum mesela? Şimdi biz aylık grafiğinde geçilmesi zor olan bölgeye gelmişiz. Kill zone. Yani tabii Buy Fibonacci'ye göre şimdi sell'i kapatayım. Sell zone burası geçilmesi zor olan bölge. Bir de market yapıcılarını sell işlemine ki mallarını sattıkları bir bölgeye geldiniz. Yani sell işlemi aldıkları bölgeye geldik. Sell Fibonacci'mize göre. Onu kapatıyorum. Buy Fibonacci'yi açıyorum. Tabii kill zone geçilmesi riskli bir bölgedir. Buraya geçerse tabii çok iyi olur. Çok güzel olur. Bizim için çok iyidir. Şimdi ben buradan direkt işleme girmem. Yani hayatta girmem. Çünkü bu aylık grafikte bizim hedeflerimize geldi. Tabii o kadar oyaladıktan sonra yıllarca oyaladıktan sonra ta şöyle söyleyeyim 2018'den 2025'e kadar balinalar bayağı bir topladı bir bölgede. Yani şöyle işaretleyeyim. Tabii yani uzun bir zaman toplama yaptılar. Şimdi bunun şöyle de yapabilirler. Şuraya kadar getirebilirler. Şuraya kadar getirebilirler. Şöyle getirebilirler. Ondan sonra ne bileyim
Şöyle de ondan sonra satış gelebilir. Yine ayısız ona gelebilir. Ama fiyatı burada bir oyalayabilirler. Ondan sonra bu profit zone'a getirirler fiyatı. Ondan sonra millet ne yapacak? Diyecek ki Ripple uçuyor 15-20 dolara falan uçuyor diye. Ondan sonra millet eline burada Ripple'ları verirler. Millet de oturur ondan sonra benim Ripple'ım var diye. Biz ne yapacağız? Buralardan sell işlemine gireriz. Buradan bir parça parça sell işlemlerine gireriz. Ondan sonra bu bölgeleri yine bekleriz yani bu aylık grafikte. Bizim Fibonacci'ye göre ben ne yapıyorum mesela? Şöyle kapatayım. Ben direkt buralarda nasıl girdiğimi göstereyim. Aylık grafikte biz geçilmesi zor olan seviyeleri tespit ettik. Bir aylık grafik. Bu Fibonacci burada kalsın. Şimdi günlük grafiğe geçiyorum ben. Günlük grafiğe geçelim. Evet, günlük grafiğe geçtik. Günlük grafiğinde ben şimdi güncel bir Fibonacci'yi bulacağım. Güncel Fibonacci'yi buluyorum. Ben hatta ki hemen gördüm de burada. Şöyle bakalım. Şöyle. Evet. Şöyle bakalım. Evet, güncel Fibonacci'yi ben size şimdi çiziyorum. Burada bir iki, tamam. Şurada bir yok. Şuradan alıyorum. Evet. Yok, burada değil. Burada değil. Yani şurada bir günlük grafiğimizin güncel Fibonacci'sine gireceğim. Evet. Açayım. Kilitli kalsın. Evet. Evet. Güncel Fibonacci'yi tespit ediyoruz. Aylık Fibonacci'yi kapatayım şimdilik. Yani kusura bakmayın, size bayağı bir oyaladım. Şöyle. Evet. Evet. Günlük grafikte şimdi güncel Fibonacci'miz budur. Şunu geçebiliyor musunuz? Buy Fibonacci. Tamam, geçemedim. Şu profit zone 1, 2 profit zonumuz. Evet. Evet. Şöyle girelim. Evet, bu Fibonacci aslında çalışmış bir Fibonacci. Yani şimdi bu güncel Fibonacci değil. Çünkü bizim ilk profit zonumuza geldi ama bu Fibonacci bozuluyor. Bu bozuluyor. Yeni bir Fibonacci bulmak lazım. Yani bu ikinci profit zone, bu ikinci dereceli bir profit zone. O yüzden bizim Fibonacci şu 0.618 eksi 0.618 bölgesine geldi mi bu buy Fibonacci. Geldi mi tamam, bu Fibonacci'miz çalıştı diyoruz. Biz güncel Fibonacci'yi buluyorum ben şimdi. Ondan sonra şimdi şöyle yapalım. Güncel Fibonacci şöyle bakalım. Şöyle söyleyeyim. Şöyle size çizeyim. Evet. Evet, bizim buy zone buradan başlıyor. Şimdi güncel bir Fibonacci'yi çizeyim. Buy zone. Evet. Burası da buy zone. Buy zone. Evet. Buy zone'larımız bunlar. Evet. Bizim kill zone'larımız bunlar. Evet. Zone'larımız bunlar. Evet. Bu da profit zone'umuz. Şöyle kapatayım. Evet. Profit zone. Evet. Evet. Diğer Fibonacci, günlük grafikteki Fibonacci'm, güncel Fibonacci'm bu. Evet. Şöyle yazayım. Evet, günlük Fibonacci'de ben nasıl işleme girerim? Ben şöyle yapayım. Ben bu bölgeler seviyelerini kaldırdım. Çünkü buralar çok zayıf bir bölgeler, seviyeler olduğu için Fibonacci'de ben bunları kaldırıyorum. Çünkü fiyat nasıl gelebilir? Şöyle gelebilir. Şuradan böyle bir dönüş yapar. Ondan sonra şöyle bir oyalanır. Millet yükseliyormuş gibi gösterip buy zone'a iner. Ondan sonra derin toplama bölgesine iner. Ondan sonra kill zone'a gelir. Belki kill zone'dan direkt profit zone'a geçer. Belki kill zone'a gelir, bir tepki alır. Ondan sonra buralarda biraz oyalanıp ondan sonra profit zone'a gelebilir fiyat. Bu günlük Fibonacci. Günlük Fibonacci daha eskisine gösterebilirim nasıl çalıştığını. Ben size söz vermiştim. Ben işleme nasıl giriyorum? Şöyle diyeyim. Bu buy Fibonacci olduğu için ben şöyle bir trend çizgisi çiziyorum. Şunu kapatayım, size göstereyim. Şöyle çiziyorum. Burayı fiyat günlük grafikte kırmış. Şimdi kırmış. İkinci gün burada üzerinde kapanmış. İkinci günde kapanmış. Tabi burada buy alabilirim ama stopum çok
altta oluyor. O yüzden benim için bu çok bir riskli bir işlem. Çünkü burada 50-50 profit zona gelene kadar burada fiyat bayağı bir oyalanır. Bu günlük grafik. O yüzden ben buralardan girmem. Fiyat ne zaman buraya gelirse, buy zone'a gelirse stopumu birin altına koyarım. Biraz da altını koyarım. Ondan sonra girerim. Belki de şöyle bir şey de yapabiliriz. Şurada imbalanslara bakarız. İmbalans koyarız. İmbalanstan bir tepki almış. İçinde kapatmamış. Ama imbalansı da %50'sini doldurmamış. Tam bizim birinci buy zone'a gelmiş. Burada da imbalans var. Görüyorsunuz. İmbalanslar nasıl çalıştığını onun videosunu da çekeceğim. Çok iyi çalışır imbalanslar. İkinci imbalansımız da şeyin içinde. Derin toplama bölgemizde. Ben daha çok şu imbalansa gelene kadar buraları doldurup buralara gelmesini beklerim yani Ripple'da. Çünkü çok yüksekte $1,5 kadar falan beklerim. Stopumu küçük koyarım. Ondan sonra işlemimi devam ederim. Buradan profit zone'a kadar rahat rahat $5 günlük grafikte profit zonumuz $5'da. Ben şu kill zone'a geldiğinde %50'sini kapatırım. Kalanını $5'da kapatırım. Ondan sonra yani bu Fibonacci içinde küçük Fibonacci'leri de ararım yani. Şurada aslında böyle bakarsanız şimdi hala küçük sell Fibonacci'miz yok. Küçük buy Fibonacci'miz de yok bizim. Benim başka bir Fibonacci'lerim de var. Onları da kullanabilirim aslında da. Onların videolarını sonra çekerim size. Başka bir Fibonacci seviyelerim var. Başka bir Fibonacci'm var benim. Onun da stratejisi, Wyckoff stratejisine yakın. Ben sadece niye beklerim? Buralardan alınmasını. Burada imbalans var. Bir de burada disbalans var. Yani disbalans hakkında bilginiz var mı bilmiyorum. Şurada bir disbalansımız var bizim. Smart maneciler bilmiyorum ne diyecek. Benim için burası disbalans. Burada ne bileyim başka bir şey söylüyorlardır. Benim bu bölge derin toplama bölgesi. Bu böyle kalsın. İleride sizinle burada kaydedeyim. İleride fiyat nereye geldiğinde, nasıl geldiğini sizinle beraber yine analiz ederiz. Şimdi ben ne yapmak istiyorum? Eskiye şöyle bakalım. Eskiden şöyle günlük grafikte Fibonacci'nin nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Günlük grafikte. Evet, burada sell Fibonacci'lerimiz var. Ben size şöyle Fibonacci'yi göstereyim. Şöyle. Burada da sell Fibonacci. Daha büyük Fibonacci'ye girelim ben. Çünkü şöyle büyük Fibonacci'ni göstereceğim size. Şöyle açayım. Şurada şu Fibonacci, küçük Fibonacci çalışmış. Benim derin toplama bölgeme gelmiş. 0,786 bölgelerine gelmiş. Buradan alış yapsaydınız yani fiyat devam ederdi. Evet, bu Fibonacci çalışmıyor. Daha büyük Fibonacci'yi ben çalıştıracağım şimdi. Bunu kapatıyorum. Diğer Fibonacci'ye geçeceğim. Burada bir Fibonacci var. Tabii burada bir tane büyük Fibonacci'm var benim. Evet. Şöyle bakalım. Buraya koyayım, tamam. Şöyle kapatıyorum. Evet, bu Fibonacci'de 0,786'dan balinalar yine toplamış. Milletten almış. Millet korkmuş, burada satmış. Balinalar da burada toplamış günlük grafikte. Tabii sıfır noktasının geçmesi biraz zor olmuş gerçekten. Ondan sonra burayı delip deşmiş. Yani bildiğiniz gibi burada milleti bayağı bir korkutmuşlar. Buralardan toplamışlar milletten. Ondan sonra 0,780 eksi 0,27 bölgesinde biraz bir günü oyalamışlar. Ondan sonra fiyat bildiğiniz gibi uçmuş, yani uzaya kadar uçmuş. Şöyle bakalım. Evet. Burada küçük sell Fibonacci'lerimiz var mı dediğin zaman? Evet, var. Şöyle göstereyim size. Şimdi bakayım. Bu Fibonacci'yi şöyle ben küçülteyim. Şöyle yapayım. Sağa genişlet, kapatayım. Şimdi şöyle yap. Bu büyük Fibonacci'miz gördüğünüz gibi. Şimdi sell Fibonacci, buy Fibonacci'nin içinde sell Fibonacci'yi göstereceğim size. Şöyle göstereceğim. Evet. Şimdi bak, şuradan bir sell Fibonacci çizseydim ne olurdu ileride? Sağa doğru genişlet. Evet. Evet, sell Fibonacci'mde 0,786 bölgesi, yani bu bölgeler şu gün çizdiğiniz zaman
2 gün sonra fiyat zaten bu bölgelere gelmiş. Yani sell zone'a gelmiş. Yani ben nedense burada şimdi benim sell Fibonacci'lerim açılmıyor. Burada direkt yazılı olarak geliyordu ayarlamalarım. İnternette bir sorun olabilir. Yani şuradan bir satışa girerdiniz. Ondan sonra şuralarda yine satışa girerdiniz. Evet. Şuralarda yine satışa girerdiniz. Buralarda falan satardınız. Şurada yine bir satışa girerdiniz. Stopunuzu biraz yukarı koyardınız. Şuralarda yine satardınız. Buy Fibonacci'ye göre diğer 0.5 bölgesi, yani 0.618 bölgesi, şunu bir uzatsam şimdi görürsünüz. 2 tane Fibonacci kurardınız burada. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Pardon. Buy Fibonacci'mle 618 bölgelerini açık bırakayım. Diğerlerini kapatayım. Size daha net görmeniz için şunları bir kapatayım. Evet. Evet. Şimdi de sell Fibonacci'min diğer bölgelerini kapatıyorum. Gereksiz bölgelerini. Şimdi şöyle kapatayım. Eksi 27 bölgelerini falan kapatayım. Sell işlemine girdiğiniz bölgeleri göstereceğim ben size. Pardon, onları kapatıyorum. Bunları kapatıyorum. Evet. 0. Şunları kapatıyorum. Evet. Şunları kapatıyorum. Evet. Sell Fibonacci'mde mesela sell bölgeleri buralar. Buralardan satışa girerdiniz. Buy Fibonacci'ye göre mesela buradan alışa girerdiniz. Çünkü Buy Fibonacci'de 0.5, 0.618, 0.5 bölgelere, derin toplama bölgelere. Sell Fibonacci satışa girerdiniz. Buy Fibonacci'de buralardan bir alışa girerdiniz. Yani demek istediğim yani anlatabildiysem, yani kusura bakmayın, Türkçem biraz zayıf benim. O yüzden bu stratejim nokta atışı balinaları nerede nasıl insanları kandırdıklarını hani görebilirsiniz. Yani millet eline mallı verdikten sonra mesela burada yükseliyor diye gösterip ondan sonra millette burada bayağı bir oyaladıklarını, psikolojisiyle oynadıklarını görebiliyorsunuz. Bunları şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi 5 dakikalık grafiği de girebilirim. Yani isterseniz 1 dakikalık grafiğe gireyim, ben size göstereyim. 1 dakikalık grafiğe gireyim. 1 dakikalık grafikte nasıl çalıştığını gösterebilirim. Şimdi göstereyim. Hemen şurada da gösterebiliyorum. İnsanları nasıl manipüle ettiklerini şöyle göstereyim. Evet, burada bir Fibonacci'm var. Şöyle göstereyim. Pardon, Fibonacci'yi değiştirdik biz de. Pardon, bölgeleri kapatmışım. Pardon, şunları açayım ben. 0786 08 evet, şunları açtım ben. Başka açılacak bir yer var mı da yok. Evet, şöyle bakalım. Buy Fibonacci bu, sell değil. Buy Fibonacci. Burada Buy Fibonacci ile mesela bir derin toplama bölgesine getirmişler. 0.86'ya 0.786 bölgesine. Bu 1 dakikalık grafik arkadaşlar. Yani şurada nasıl yapmışlar? Millet şunu çizdikten sonra giriyorsunuz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 tane mumdan sonra mesela buraya getirmişler. Ondan sonra 0.7 eksi 0.27 bölgesi kill zone, nasıl geçilmesi zor olan bölge görebiliyorsunuz. Bu niye rengi değişti? Bir bakayım. Evet, pardon, kapatayım ben. Bunları kapatayım ben. Şurada açıyorum ben 0 618 bölgelerden açayım. Şimdi açayım ben. Evet. Evet. 0.786 bölgesi, 0.27 bölgesi, kill zone bölgesi. Nasıl geçilmesi zor olan bölge görüyorsunuz. Bir geliyor, vuruyor. Ondan sonra yine balinalar topluyor, milleti kandırıyorlar. Aşağı indiriyormuş gibi görseler ama ondan sonra yollarını devam ediyorlar. Buraya geliyor. Burada biraz oyalanıyor. Ondan sonra profit zonumuza geliyor. Birincisine, ikincisine. İkinci profit zonda duruyor mesela, görüyorsunuz. Buraya da geçmeye çalışıyor fiyat. Ripple'da. Dakikalık grafik arkadaşlar bunlar. 1 dakikalık grafikte nasıl çalıştı? Şimdi burada da Fibonacci'larımız var mı? Var. Yok değil yani. Ben size şunu göstereyim. Şunu alıyorum. Şuraya getiriyorum. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü? 0.618 bölgesine nasıl millet elinden alıp topladıklarını görebiliyorsunuz yani. Ve burada Fibonacci var mı? Şuralarda bir var gibi. Evet.
buraya geldikten sonra tabii balina buraya getirtmemişler fiyatı. Ondan sonra buralara kadar getirmişler. Yani burada başka bir seviyeler var aslında. Buralarda ondan sonra yani buraya gelmiş. Killzone'dan tepki yemiş. Ondan sonra biraz inmiş. Ondan sonra Killzone'a yine gelmiş. Yine burada tutunamamış. Yine gelmiş. Şimdi burada biraz tutunamamış. İlk profit zonumuz gelmiş. Yine eksi 20 eksi 0,27 bölgesine gelmiş. Yine burada bir tepki almış. Profit zonumuzu delmeye çalışıyor. Bu bölgeyi delerse ondan sonra bir deki profit zonumuz burası olur. Evet, bu dakikalık grafik arkadaşlar. Burada da başka bir Fibonacci'lerimiz var mı? Var. Şunu göstereyim şu Fibonacci'mizde. Burada da bir küçük Fibonacci'miz var. Buraya getirmişler. Fiyat 0,5 bölgesinde yine tepki almış. Fibonacci'nin içinde Fibonacci kurup gidebilirsiniz yani. Evet, buraya getirmişler mi? Evet. Burada da bir tane Fibonacci'miz var. Burada bir şöyle ayarlıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi Fibonacci'nin nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz. Bu Fibonacci de çalışmış. Evet, burada da bir küçük Fibonacci'miz var. Şunu açayım ben de. Evet, nasıl tepki aldığını görebiliyorsunuz yani kendiniz. Nokta atışı nasıl çalıştığını, balinalar nasıl, nerede topladığını görebiliyorsunuz yani. Fibonacci'nin nasıl, ne kadar güzel çalıştığını görebiliyorsunuz. Yani şöyle bir şey, tek Fibonacci ile olmuyor aslında. Tek Fibonacci ile olmuyor. Çünkü siz fiyat gerçekten şimdi trend buy zone'dan mı yoksa sell zone'dan mı, ona ayrı bir yöntemle ben tespit ediyorum. Yani demek istediğim ayrı bir yöntemim var benim. Fiyat şimdi şöyle bir globalde mesela günlükte, tamam günlükte şöyle açayım, günlükte buy gösteriyor. Yani trend yukarı ama kısa vadede trend aşağıya. Kısa vadede trend aşağıda olduğu zaman ben kalkıp da bir dakikalık grafikte girip de buy çalışmam. Çünkü kısa vadede trend aşağıda. Onu da tespit etme yöntemlerim var. Bunu eğitimde gösteriyorum ben. Onu Fibonacci ile değil de başka bir araçlarla tespit ediyorum. Ondan sonra ben buy yoksa sell Fibonacci uyguluyorum grafiklerimize. Ondan sonra buy yoksa sell Fibonacci'ni uyguluyorum. O yüzden bu yöntem %80 kar veriyor. Mesela 100 işlem açarsanız 20'si stop olursunuz. Kalan 80'de kardasınız. Şöyle diyelim yani %80'inde kardasınız. Yani 80'e 20 stratejisi finans piyasasında ben böyle uyguluyorum. Şimdi bu benim Ripple grafiğinde. Bir deki videoda size Bitcoin grafiğinde geçmişten şimdiye kadar güncel fiyatlarını sizinle beraber analiz ederiz. Nasip olursa. Şimdi bu video biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. Benim de bu videoları çekme şeyinde yeniyim. Video çekme olayında. O yüzden kusura bakmayın. Bir hatalarım olduysa maksat size daha doğru bilgi verip yani bu piyasada karla çıkmanızı sağlamak için yani balina stratejisinde yani balinalar hangi bölgelerde topladıklarını göstermek istedim. Tabii bu Fibonacci seviyelerini siz kendinizi kopyalayabilirsiniz ama nasıl uygularsanız siz onu siz kendiniz de uygulayabilirsiniz ama ben eğitimde daha net, daha doğru şekilde anlatıyorum. İsterseniz bana mailden ulaşabilirsiniz, mail adresimden. Videonun altında mail adresimi bırakırım. Bir de benim sinyal grubum var. Şimdilik bedava. Yeni açtım onu da. Telegram grubum var. İngilizce'de, Rusça'da, Türkçe'de, bir de Özbekçe'de açmış olduğum Telegram gruplarım var. Bir de WhatsApp gruplarım var. Instagram kanalım var. Daha yeni açtım. Onları da takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Günlük grafiklerde falan, haftalık grafiklerde, bir de aylık grafiklerde sinyaller paylaşıyorum. Bir de ileride bir kapalı bir Telegram kanalı açmayı düşünüyorum. Orada kesinlikle mesela 1 saatlik, 5 dakikalık, 10 dakikalık ne bileyim günlük sinyaller veririm. Scalp sinyalları, sinyal grubu olacak benim. Nasip olursa grafiklerle paylaşırım.